Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları konuşuyoruz. Eskiden adıyla çok bilinen frengi hastalığından ufak biraz bahsedelim. Sonra sırayla diğerlerini ufak ufak geçeriz. Kadınsan ya da erkeksen genital bölgende, penisinde, testisinde, anüsünde böyle bir yara çıktıysa ve hiç ağrı yoksa işte o zaman sifilis dediğimiz hastalıktan şüpheleniriz. Eski adıyla frengi. Geçmiş yaşamda çok görülürdü. O zaman antibiyotiklerin keşfi falan yoktu. Bu kadar da kolay tedavi edilmiyordu. Hamileysen ve sifilis varsa tedavi edilmemişse işte bebeğin ölümcül sonuçlara ne yazık ki maruz kalabiliyor. Bebeği doğuştan sifilis etkileyebiliyor. Diğer taraftan hamileliğin kaçıncı ayında geçirdiği, ne kadar süredir olduğu gibi farklı şeyler var. Şimdi frengi ölü doğuma neden olabiliyor. Doğumdan kısa bir süre sonra bebeğin ölümüne neden olabiliyor. Ve sistemik bir hastalıktır sifilis. Kişiye cinsel temastan 2 ile 12 hafta sonra bulaşır ve temas edilen yerde ilk olarak ağrısız ülser dediğimiz yaralar oluşur. Bazen bu ağrısız ülserin olduğu yerde de lenf bezlerinde büyüme olabilir. Bazı testler var. VDRL dediğimiz bir test var. Kan testinde pozitif görünür. İkinci evrede saç dökülmesi olur. Kondiloma lata dediğimiz böyle lenf bezlerinin büyüdüğü bir evre. Üçüncü evrede sistemik organ tutulumu, yani bütün organlara yayıldığı bir evre. Çok şükür ki artık antibiyotik tedavileriyle günümüzde çok fazla görülmemekte. Ama sifilis testlerini benim size önerim gebelik öncesi mutlaka kontrol edin. Diğer bir hastalık Molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum çok ismi biraz değişik. Molluscum hastalığı bir viral hastalık. Yani bir bakteri değil, sebebi virüs. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda hastalık yapıyor ama daha çok çocuklarda görülüyor. Şu son yıllarda ülkemize gelen göçler nedeniyle son birkaç yıldır artış eğiliminde, görülmesi daha fazla ve yetişkinlerde de daha fazla görmeye başladık. Sil ile karıştırılıyor ama aslında bir sil değil. Bir virüs ama vücutta da hani ömür boyu kalmıyor. Tedavisi kolay. Şimdi çocuklarda da yetişkinlerde de olabiliyor ama sadece cinsel yolla bulaşmıyor. Yani çocuklarda havuzlardan, hamamlardan, alt bezinden, annesinin elinden gibi bulaşabiliyor. Temasla, cilt temasıyla oluşabiliyor. Sil benzeri küçük küçük kabarıklar oluşuyor. Bu lezyonların ortası pembe. İşte sıkınca da beyaz peynir gibi bir madde çıkıyor. 1 santimden küçüktür. Tedavisi bunları ya dondururuz ya yakarız ya da böyle tek tek o lezyonların sıkılıp antiseptik sürülmesi gerekiyor. Havuzlardan bulaşabiliyor, cinsellik dışından, hamamdan, tuvaletten de bulaşabiliyor. Onun için de çocuklarınızı mutlaka siz de kendiniz de dahil olmak üzere hijyenik havuzlara, hijyenik yerlere mutlaka gidin. Bir diğeri uyuz. Ne yazık ki bu ülkemizdeki yabancı göçlerinden sonra son yıllarda uyuz vakalarında da çok fazla artış görüyoruz çocuklarda, yetişkinlerde, gebelerde. Vücudun herhangi bir yerinde böyle kaşıntılı, böyle minik sivilce gibi çok sayıda lezyon yapıyor. En çok da elde ve ön kolda böyle minik sivilceler. Bunlar cinsel yolla da bulaşabiliyorlar. Cilde temasla, havluyla, nevresim gibi eşyalardan da bulaşabiliyorlar. Ve cinsel yolla bulaşabilecek diğer hastalıklar neler? Bakteriyel vajinozis, bunu en çok kadınlarda görürüz. Ölü balık kokusu gibi bir kokuya, akıntıya neden olur. Köpüklü, beyaz renkli, bazen şeffaf bir akıntıdır. Tedavisi antibiyotik tedavisidir ve mutlaka eşli tedavi yapılır. Onun dışında adlarını bilmediğiniz hastalıklar sayacağım size. Şankroid, stelomegalovirüs, Gronlama inguinale gibi, kasık biti, vajinal mantar, trikomaniazis. Birazcık da bundan bahsetmek istiyorum. Trikomaniazis de çünkü kadınlarda sık görülen enfeksiyonlardan birisi. Sarı yeşil renkte akıntıya neden olur. Dirençli bir parazit enfeksiyonudur. Evet efendim, trikomaniazis sarı yeşil akıntıya neden olan böyle bir kötü kokulu enfeksiyondur ve tedavide mutlaka partnerli tedavi gerekir. Tedavi edilmediği takdirde üst genital sisteme doğru da yayılım gösterir. Şimdi kadınlarda neler yapıyor cinsel yolla bulaşan hastalıklar? Başlıca belirtilerini sayayım ki hani sizde var mı yok mu diye mutlaka hekim kontrolüne gidebilirsiniz. Birincisi vajinal akıntı, diğeri vajinal kaşıntı. Yani her zaman olmayan şeyler. Bu akıntı da kokusuz olması her zaman sizi şaşırtmasın. Her zaman olan akıntınızın dışında bir akıntı varsa o zaman mutlaka hekim kontrolüne gidin. Cinsel ilişki sırasında ağrı yaşıyorsanız, genital bölgenizde, derinizde döküntüler varsa, işte o zaman birçok cinsel yola bulaşan hastalıklardan biri olabilir. Bazı hastalıklarda hiç belirti vermez ama tedavi edilmediğinde bu hastalıklar çocuk sahibi olamamaya, rahim ağzı kanserine,
ve vücudunuzda başka hastalıklara neden olabilir. Bundan dolayı da güvenli seks konusu çok önemli. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların bazıları hiç belirti vermez. Bulaşma riski de çok daha fazla. Erkeklerde görülen cinsel yolla bulaşan hastalıkların birçoğu kadında görülür. Erkeklerde görülen hastalıklar HIV yani HIV enfeksiyonu, ateş, boğaz ağrısı, döküntü, lenf bezi büyümelerine neden olur. HPV kadındaki gibi erkeklerde de karnabahar ya da et beni benzeri lezyonlara neden olur. Herpes enfeksiyonları, yine uçuk hastalığı, klamidia enfeksiyonları ki erkeklerde bunlar böyle idrar yolu yaparken yanma, sızı yapar. Bel soğukluğu ya da bel soğukluğu erkeklerde özel bir şey yapıyor, onu hemen söyleyelim. Böyle sarı, yeşil renkli bir menim ya da penis başından akıntıya neden olabiliyorlar. Testiste ağrı yapabiliyorlar. Bir de kadınlarda görülen trikomonias erkeklerde semptom yapmayabilir ama prostat bezinde gizlenir ve burada üremeye devam eder. Kadına cinsel temasla tekrar bulaşabilir ve ileride erkeğin o prostat sorunlarına, prostatite neden olabilir. Bazıları da semptom yapar, kaşıntı yapar, idrar yaparken yanma yapar. Peniste akıntı yapabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan kendinizi korumak ve yayılımını önlemenin en güvenli yolu güvenli cinsel yaşam. Güvenli cinsel yaşam için de tek eşli yaşamı seçmek. Tek eşli cinsel seçim her zaman sizin için koruyucu. Cinsellik sırasında prezervatif kullanmak da sizi bazı enfeksiyonlardan korur. Özellikle hepatit B'den, HPV'den. Ayrıca hepatit B ve HPV aşısı gibi aşılarla da bu virüs tiplerine karşı korunabilirsiniz. Ama birçok tip var ki viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar, bunlara karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için tek eşli cinsel yaşam ya da prezervatif kullanımını özellikle tavsiye ediyorum. Evet efendim, cinsel yolla bulaşan hastalıkların bir kısmını da bu videoda sizinle paylaşmış olduk. Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi aşağıya yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Korunmalı, güvenli seksi tercih edeceğiniz bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Sağlıkla kalın.